Herkese merhaba, ben Zeynep. Hobisever YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere yakadan başlamalı üçgen şal modelinin tüm aşamalarını anlatacağım bir video ile yine karşınızdayım. Tığ numaram 2 milimetre bir tığ kullandım. İpim simli şal ipi. Dilediğiniz markalarda kullanabilirsiniz. Hemen modelimize yakından bakalım. Yaka kısmından başlayarak kenarlarda sağda ve solda artırma yapacağız. Orta kısım düz bir şekilde devam edecek. Çok kolay ve güzel bir çalışma arkadaşlar. Hemen şöyle sizlere döndürüp de göstermek istiyorum. Tüm detaylarını anlattığımda rahatlıkla üçgen şalımızı hazırlayabiliriz. Şimdi dilerseniz detaylarla hemen videomuza başlayalım. Evet, bismillah diyelim ve başlayalım. Daha iyi görmeniz için koton bir iplikle anlatacağım. Şimdi 8 tane zincir yapalım. Ve ilk zincirime batarak küçük bir yuvarlak yapıyorum. Üç zincir üzerine aldım ve halkamın içerisine 2 tane ikili trabzan yapıyorum. Bir kere sarıp 2 çıkartıyorum. Üç tane zincir üzerine aldım. Yine halkanın içerisine 3 tane ikili trabzan yapıyorum. Üç zincir, 3 tane ikili trabzan. Bu şekilde tam 6 tane grup yapalım arkadaşlar. Aralarda 3 zincir olacak. 3 tane yaptım. 3 tane daha yapacağız. Evet, tamamladık. Hemen sizlerle tekrar sayalım. 1, 2, 3, 4, 5, 6 tane grubumuzu yaptık. Şimdi bir sonraki sırayla devam edelim. Dönüşlerde 3 zincir çevirdim ve ilk boşluğumun içerisine yine 3 tane ikili trabzan yapıyorum. Üç zincir, aynı boşluğun içerisine 3 tane ikili trabzan. Sağ ve sol kenar her zaman aynı olacak. Aynı zamanda tam ortadaki olan da aynı olacak. Sadece aralarda artırmalar devam edecek. Şimdi buradakini bitirdim, sağ kenarıma 4 tane zincir yapıyorum ve bu orta boşluğa sık iğne yapıyorum. 4 zincir ve ortada su taşımızı yapıyoruz. Üç tane ikili trabzan, 3 zincir, tekrar aynı noktaya 3 tane ikili trabzan. Devam edelim. 4 zincir, sık iğne, 4 zincir ve yine sol kenarı yapalım.
Evet, sıramızı tamamladık. Şimdi bir üst sıraya devam edelim. Dönüşlerde 3 tane zincir yaparak çeviriyoruz ve hemen sağ kenarla başlıyoruz. Kenarları aynı olduğu için buraları hızlı geçeceğim arkadaşlar. Hep su taşı devam ediyor. Orta kısımda yine aynı şekilde. 3 tane zincir yaptıktan sonra aynı yere tekrar batıyorum. Şimdi burada zincirlerle yine devam edelim. 4 zincir, sık iğne, 4 zincir, sık iğne, 4 zincir ve orta kısma kadar ilerledim. Burada da yine 4 zincirle ilerleyeceğiz. Videomuz fazla uzamasın. Kenarını tamamlayıp sizlere diğer sıranın başlangıcıyla devam ederek göstereceğim. Ve kenara kadar devam ettik. Şimdi ben burayı tamamlayıp geliyorum arkadaşlar. Evet, burayı tamamladım. Çevirdim. Tekrar bu kenarı yaptım. Şimdi devam edelim. Dört tane zincir yapıyorum ve ilk boşluğun içerisine sık iğne yapıyorum. Tekrar 3 zincir üzerine aldım. Boşluğun içerisine 6 kere sardığım fıstık yapıyorum. Bakın baştan yapalım. Üzerine bir kere sardım. Buradan ipimi uzatıyorum. Bunu toplamda 6 kere saralım. İpliğinizin kalınlığına göre sayıyı artırıp azaltabilirsiniz. Hepsini tek seferde çıkarttım. Bir zincir. 3 zincir yapıyorum. Bir sonraki boşluğa sık iğne. 4 zincir üzerine aldım. Araya yine su taşını yapıyorum. Aradaki zincir sayılarını kendi el ayarınıza göre ya da ipliğinizin kalınlığına göre artırıp azaltabilirsiniz arkadaşlar. Ben yaptığım sayıyla yine anlatıyorum. 3 zincir, 3 trabzan. İlk yarısını yaptık. İlk fıstığımızı da oluşturduk. Şimdi diğer yarıya da aynı işlemi yapacağız. 4 zincir, sık iğne, 3 zincir, üstüne bir kere sardım, 6 kere sardım, fıstığımı yapıyorum. Altı kere sardıktan sonra hepsini tek seferde çıkarttım. Bir zincirle kapattım. Tekrar 3 zincir ve sık iğne. 4 zincir ve yine kenardaki su taşını yapıyorum. Ben orayı tamamlayıp geleceğim arkadaşlar. Şöyle görmeniz için tekrar göstermek istiyorum. Bizler burada kalmıştık. Burayı tamamladıktan sonra çevirdim ve yine kenarı yaptım. Desenimiz 2 sıranın tekrarından oluşmakta. Bu sırada zincir sırasını yapacağız. Bir sonraki sırada fıstık sırasını. Ve hep kendini tekrar edecek artık arkadaşlar. Gittikçe genişleyecek tabii ki. Şimdi başlayalım. 4 zincir, sık iğne, 4 zincir, sık iğne şeklinde devam edelim.
4 zincir yaptım. Orta boşluğa yine su taşını yapıyorum. Evet, ilk yarısını yaptım. Şöyle sizlere yine tutarak göstermek istiyorum. Burada boşluklarımızı görmeniz için. Şimdi orta kısım bakın hep aynı devam ediyor. Burada da yine aynı şekilde 4 zincir sık iğne şeklinde burayı da tamamlayalım. Ve kenarla devam edeceğiz. Evet, yine burayı tamamlayıp çevirdim. Şimdi devam edelim. Artırma yapacağız. Yani fıstık sayımızı 2'ye çıkartacağız arkadaşlar. Burada 4 tane zincirimi yaptım. İlk boşluğun içerisine sık iğne. Şimdi bu boşluğa fıstık yapacağım için 3 tane zincir yapıyorum. Üzerine aldım. Buraya 6 kere sardım. Fıstığımı yapıyorum. Şimdi bu boşluğa sık iğne, 3 zincir yaptım, sık iğne yaptım. Şimdi tekrar 3 zincir üzerine aldım. Bu boşluğun içerisine de yine fıstık yapıyoruz. Üç zincir sık iğne. Burada 4 tane zincir yapıyorum. Ve orta boşluğu yine su taşını yaparak tamamlıyorum. Evet, bu kenarı tamamladım. Diğer tarafa devam edelim. Burada da aynısını yapıyoruz arkadaşlar. 4 zincir, sık iğne ve bu boşluğa fıstık yapacağım için 3 zincir. Buraya ilk fıstığımızı yapalım. Tekrar 3 zincir ve buraya da ikinci fıstığımızı yapıyoruz. Üç zincir sık iğne ve 4 zincir sol kenara geçiyoruz. Bu şekilde artırmamızı yapmış olduk. Ben bir üst sırada yapacağımız zincirleri de hazırlayıp sizlere göstereceğim. Bir sonraki sırada da yine fıstıklarımızı nasıl artırdığımızı anlatacağım. Desenimiz bundan ibaret. Yani 2 sıranın tekrarı. Önce zincir sırası, sonra buradaki fıstık sırası. Artırma mantığını gösterebilmek adına ben buradaki zincirlerimi hazırladım. Orta kısmı yaptıktan sonra yine burada da devam ettirdim. Bu bizim birinci sıramızda. İkinci sıramızda şimdi fıstıklarımızı 3'e artıracağız. Hemen onu da yapıp görmeniz için geliyorum. Evet, burada da fıstık sayımı 3'e artırdım. Sizlere artırma mantığını da göstermiş oldum. Önce zincir sırası, sonra fıstık sırası arkadaşlar. Burada kenarda sağ ve sol kenar ve orta her zaman aynı şekilde devam etmekte. Dilediğiniz ölçüye gelene kadar yapabilirsiniz. Burası sırtınızda ne kadar uzunlukta olmasını belirleyeceğiniz kısım arkadaşlar.
Üzerinize deneyerek buradaki uzunluğa karar verin ve şalınızı artık sonlandırın. Bitirdikten sonra ise yine kenarına püskül uygulaması yapabilirsiniz. Daha öncesinde sizlere kolay püskül yapımını anlatmıştım. Videomun bitişinde bu kartlarda olacak. Onlara da göz atarsanız oradan devam ederek püskül yapımını da izleyebilirsiniz. Evet, burada da göstermiş olayım. Hemen 3 taneyi anlatmıştık. Bakın sonraki sırada 4 artıyor. Bu şekilde sağda ve solda artarak devam etmekte. Beni izlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. YouTube kanalıma ücretsiz bir şekilde abone olarak beni desteklerseniz çok sevinirim. Yine bildirimleri de açmayı unutmayın lütfen. Sağlıklı kalın, hoşça kalın. İyi günlerde kullanın inşallah.